Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bol cevizli midye baklava tarifi hazırlıyorum. Yapımı gerçekten çok kolay ve lezzetli. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 3 adet tam yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su. Evet, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar sirke ekleyelim. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Toplamda 8,5 su bardağına yakın un kullandım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, tarifte kullandığım bardak ölçüsü 250 mg'dır. Evet, hamuru çok güzel bir şekilde toparladım. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Şöyle ortadan ikiye keserek silindirler haline getiriyorum. Toplamda 39-40 bezeye keselim. Evet, bezelerimizi yuvarlayalım. Un serpilmiş bir tepsiye alalım. Üzerini kapatarak en az 1 saat dinlenmesi için kenara kaldıralım. Evet, nişasta ve un karışımı ile açıyorum. 2 tane bezeyi hafif bir şekilde elimle bastırarak açıyorum. Daha sonra üst üste alıyorum. Aralarını mutlaka nişastalayalım. Büyütebildiğimiz kadar hamurları büyütelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, inceltebildiğim kadar inceltmeye devam ediyorum. Evet, artık inceldi. Oklavaya dolayarak iki tarafından ittirerek büzdürüyorum ve oklavadan çıkartarak büzgümü dikkatli bir şekilde açıyorum ve kenarda şöyle 5 dakika kadar kurutuyorum. Evet, hamurlarımı, yufkalarımı hazırladım, büzdürdüm gördüğünüz gibi. Şöyle kenarlarını keserek düzeltiyorum. Kenar parçalarını da ortaya alalım. Evet, eritilmiş bolca tereyağı serpelim. Fırçayla sürüyorum. Şöyle birer yemek kaşığı aralıklı olacak şekilde iri kırım ceviz serpiyorum.
Kenarlarından katlayalım. İki taraftan boğmak yaparak büzdürelim. Kenarlardan keselim. Ters çevirerek düzeltilmiş tepsiye dizelim. Bu tepsi için 8 tane yufka kullandım. Yani 4 tane ikili olarak açtığımız için. Kenarları açılmaması için elimle şöyle bastırıyorum. Üzerine bolca tereyağı gezdiriyorum. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırının alt rafına alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye indirerek kontrollü bir şekilde pişirmeyi bırakıyorum. Bir saat sonra üzerindeki tepsiyi alalım. Dereceyi de 160'a düşürelim. Evet, isterseniz bu şekilde kuru olarak saklayabilirsiniz. İsterseniz hemen sıcak sıcak şerbetleyebilirsiniz. Evet, şerbetimiz için 3,5 su bardağı şekeri şöyle geniş bir kabın içine alıyorum. Dört su bardağı içme suyunu da tencereye alalım ve ısıtmaya bırakalım. Kaynayan sıcak suya şekerimizi ekleyelim. Eriyene kadar karıştıralım. Şöyle çeyrek limonun suyunu da sıkalım. Kaynamaya bırakalım. Evet, dibinde tamamen şeker erimeli. Hiçbir parça kalmamalı. Kaynayınca dakika tutuyorum. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. Şerbetimiz parlak olması için bir parça tereyağı atalım. Ve sıcak baklavamı fırından çıkartıyorum. Kısık ocağın üzerine alıyorum. Kaynar şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Evet, ocak üzerinde en fazla 1-2 dakika tutalım. Daha fazla tutmayalım. Şekerlenme yapabilir. Kenara kaldırarak kendi halinde soğumayı bırakalım. 1 saat sonra süsleme yapabilirsiniz. Evet, ertesi günkü halini gösteriyorum. Kıyır kıyır ağza eriyen muhteşem midye baklavalarım yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.